1371. Çirmen yakınlarında gece sessizdi. Ancak yaklaşan atlıların gölgesi, Balkanların kaderini değiştirecekti. Bu video, Osmanlı akıncılarının yalnızca 800 kişilik bir kuvvetle 70.000 kişilik Sırp ordusunu ani bir gece baskınıyla mağlup ettiği unutulmaz Çirmen Muharebesi'ni konu alıyor. Hazırsanız videomuza başlayalım. Miladi takvimler 14. yüzyılı gösterdiğinde, doğuda yükselen Osmanlı Beyliği, artık yalnızca Anadolu'nun değil, Avrupa'nın da kaderini değiştirmek üzereydi. Orhan Gazi'nin açtığı yolu oğlu 1. Murat, ilahi bir davanın izinde daha da ileriye taşıyordu. Anadolu'yu aşan Osmanlı sancakları, şimdi Balkan topraklarına doğru esiyordu. 1. Murat, Rumeli'deki Osmanlı varlığını pekiştirmiş, Edirne'yi fethederek Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmişti. Ve artık Osmanlı akıncılarının nal sesleri Balkanların derinliklerine doğru yankılanıyordu. Öncü gaziler Lala Şahin Paşa ve Gazi Evrenos Bey, Meriç Nehri'ni aşarak düşman topraklarına sessizce sızmıştı. Her adımda yeni şehirler teslim oluyor, sancaklar ilahi kelimetullah uğruna semalara yükseliyordu. Bu fetihler yalnızca toprak hırsıyla değil, Allah'ın adını cihana yayma aşkıyla yürütülen kutlu bir seferdi. Ne var ki bu kutsal yürüyüş karşısında hala çetin bir direniş bulacaktı. Balkanların kadim prenslikleri, özellikle Sırp kralı Vukaşin ile kardeşi Jovan Uglješa, Osmanlı akınını durdurmak için son bir ittifak kurmuştu. Ve şimdi Meriç Nehri'nin sisli kıyılarında yalnız Balkanların değil, bütün bir çağın kaderini değiştirecek bir çarpışma yaklaşmaktaydı. Sırpların topladıkları ordu büyüktü. Kaynaklara göre 50.000 ila 70.000 asker vardı. Ancak bu kalabalık birlik, disiplinli bir ordu düzenine sahip değildi. Köylüler, şehirli milisler ve feodal savaşçılar sancaklar altında birleşmişti. Fakat gerçek bir harp terbiyesiyle yoğrulmamışlardı. Sultan 1. Murad'ın Anadolu'da olması, Balkan prenslerine cesaret vermişti. Rumeli'de kalan Osmanlı kuvvetlerinin sayısı yalnızca 800 ila 2000 civarındaydı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Vukaşin ve Uglješa, Edirne'ye ani bir baskın düzenleyip Osmanlı'yı Rumeli'den atmayı planladı. Bizans ile yapılan gizli anlaşmalarla Murad'ın Rumeli'ye geçişi de engellenmek istenmişti. Sırp ordusu, Çirmen yakınlarında Meriç Nehri kıyısında geniş bir kamp kurdu. Yaz sonunun rehavetiyle, zaferin kolay geleceğini düşünerek tedbiri elden bıraktılar. Tam da bu sırada Lala Şahin Paşa, Edirne'den küçük bir keşif birliği ile yola çıkmıştı. Asıl amacı düşmanın konumunu öğrenmekti. Ancak Meriç kıyısında karşılaştığı manzara beklediğinden farklıydı. Sırp kampı savunmasızdı, askerler sarhoş, nöbetçiler ilgisizdi. Büyük ordu disiplinden tamamen yoksundu. Bu fırsat kaçırılmamalıydı. Durumu değerlendiren Osmanlı komutanları, Lala Şahin Paşa'nın onayıyla harekete geçti. Karanlığın içinde kısa bir istişare yapıldı ve ardından karar verildi. Gece baskını başlasın. Osmanlı askerlerine hızla meşaleler dağıtıldı. Her birine 2'şer adet verildi. Amaç, karanlıkta birlik sayısını olduğundan çok daha fazla göstermekti. Aynı anda alevli oklar da hazırlandı. Hedef belliydi. Çadırlara atılacak, çıkacak yangınla birlikte kampta büyük bir panik yaratılacaktı. Bu kargaşa ortamında ise Türk birlikleri doğrudan düşman komutanlarının bulunduğu bölgelere yönelecek, ordu başsız bırakılacaktı.
ve saldırının ilk dalgası "Allahu Ekber" sesleriyle başladı. Osmanlı okçuları ilk yaylım ateşini gönderdi. Kıvılcımlar gökyüzünü deldi, alevli oklar çadırlara saplandı. Birer birer tutuşmaya başlayan çadırlar kısa sürede tüm kampı sardı. Meşalelerin ışığı etrafa yayıldı ve karanlık alevlerin içinde kayboldu. Sırp askerlerinin çoğu hala uykudaydı. Ne olduğunu anlayamadan dışarı fırlayanlar, ya alevlerin içinde can verdi ya da Osmanlı atlılarının altında ezildi. Sarhoşluk paniği daha da büyüttü. Kampa hakim olması gereken düzen yerini kaosa bırakmıştı. Nöbetçilerin olmayışı ve emir komuta zincirinin tamamen dağılması felaketi kaçınılmaz hale getirdi. Savaş alanlarında en belirleyici unsurlardan biri disiplindi. Ve Türkler tarih boyunca bu disiplinleriyle tanınan askerler olmuşlardı. Bozkır aristokrasisinden gelen savaş terbiyesi onları yalnızca cesur değil, aynı zamanda organize ve itaatkar savaşçılar haline getiriyordu. Bu özellik, özellikle ani ve kaotik ortamlarda büyük bir üstünlük sağlıyordu. Oysa Sırp ordusunun yapısı çok daha farklıydı. Birliklerin büyük kısmı, feodal beylerin çağrısıyla toplanmış, savaş tecrübesi sınırlı adamlardan oluşuyordu. Köylüler, şehirli milisler ve çatışmaya alışkın olmayan askerler, gece boyu içilen şaraplar, gevşeyen disiplinin en açık göstergesiydi. Ve bir de, günlerdir kulaktan kulağa yayılan söylentiler vardı. Türklerin karanlıkta birdenbire çıkıp orduyu biçtiği anlatılıyor, bu hikayeler korkuyu besliyordu. Bu koşullarda psikolojik üstünlük tamamen Türklerin eline geçmişti. Türk atlılarının ani saldırısı kampı adeta ortadan yardı. Atlı birlikler, hedeflerini küçük gruplara ayırarak her parçayı teker teker yok etti ve ardından yönlerini çevirdiler. Kral Vukaşin ile üst düzey komutanların bulunduğu merkeze. Kral Vukaşin son bir direniş için kılıcını çekti. Ama dumanın içinden çıkan bir Osmanlı akıncısı, göğsüne sapladığı kılıçla onun hayatına son verdi. Vukaşin'in ölümüyle zaten iyice düzeni bozulan Sırp ordusunun büyük bölümü Meriç Nehri'ne doğru kaçmaya başladı. Kampın merkezinde despot Jovan Uglješa da son bir savunma hattı kurmaya çalıştı. Ama Osmanlı akıncıları kısa süren bir çarpışmanın ardından onu da yere serdi. Komutanların ve kralın ölümüyle Sırp ordusu tamamen çöktü. Kaçan birlikler panik içinde Meriç Nehri'ne doğru sürüklendi. Bir kısmı birbirini ezdi, bir kısmı suda boğuldu. Neredeyse hiç mukavemet gösteremeden koca ordu dağıldı. Gece bittiğinde Çirmen Ovası karanlıkla örtülüydü. Yanan çadırlardan yükselen alevler gökyüzünü kızıl bir hüzme gibi yırtıyor. Savaş alanında ölümün gölgesi dolaşıyordu. Devrilmiş sancaklar, çamura bulanmış bedenler ve paramparça olmuş umutlar. Her şey yerli yerindeydi. Toprak, gece boyunca dökülen kanı suskunlukla emmişti. Havada, yanık etin, barutun ve bozgunun ağır kokusu asılıydı. Çirmen Muharebesi, Osmanlı Beyliği'nin Balkanlardaki yükselişinde bir dönüm noktasıydı. Bu zaferle birlikte Tuna'ya giden yol ardına kadar aralanmış. Balkanlardaki güç dengesi bir gecede altüst olmuştu. O gece sadece bir ordu bozguna uğramadı. Bir düzen yıkıldı ve bir başka düzenin temelleri atıldı. Tarihin o karanlık gecesinde henüz adı yeni duyulan küçük bir beylik, koca bir krallığın son nefesine tanıklık etti. Ve işte o an, geleceğin imparatorluğunun ilk zafer marşı, sessizliğin içinden yükseldi. Osmanlı İmparatorluğu.